Şöyle kapıyı kapatalım. Golden Age isminde bir hostelde kaldım dostlar. Şu an Ohrid, Makedonya'dayım. Güzel bir yer burası ya. Böyle bahçesi var, takılıyorlar, parti yapıyorlar burada. Böyle 2 katlı bir ev. Ev hostel gibi düşünebilirsiniz. Burada kocaman Golden Age yazıyormuş ya. İlk gün geldiğimde burayı bulamadım. Dışarıda tabela yok, bir şey yok. Buradan bir tane abla geçiyordu, ona sordum. Arkada bir kapı var, oradan girebilirsin dedi. Burasıymış meğer. Gece geldim ben buraya. Dışarıda tabela yok, bir şey yok, işaret yok. Çocuğa diyorum ki ya bulamadım diyorum hosteli. Döndüm dolaştım burada diyorum. Bir tane teyze bana yardım etti. Hiç diyorum tabela böyle bir şey koymayacak mısın? Burası diyor gizli bir yer diyor. Koymam tabela diyor. Meğerse spreyle yazmış dışarıya. Genç bir çocuk, çok kafa bir çocuk. Çok da yardımcı oldu sağ olsun. Hoş sohbet. Türkiye'ye de gelmiş hatta zamanında. Gezmiş kız arkadaşıyla 3 ay. Antalya'dan başlamış o sahil kesimi. Geze geze Ege'ye kadar çıkmış. Oradan İstanbul'a kadar çıkmışlar otostopla. Çok beğenmişler Türkiye'ye. Şimdi diyor bir daha gittiğimizde İç Anadolu'yu gezeceğiz diyor. Karadeniz'i gezeceğiz diyor. Güneydoğu Anadolu'yu gezeceğiz diyor. Dedim ona bir 4-5 ay ihtiyacınız var. Ama dedim çok güzel bir rota yapın. Hatta Instagram adresimi de verdim. Dedim bir şeye ihtiyacınız olursa yazarsınız. Rotayı oluşturma konusunda da yardımcı olurum. Gecelik ne kadardı? 8 euroya kaldım orada. Güzel bir yerde yani, böyle tam gençlerin takılabileceği kafa bir hostelde, öyle söyleyeyim. Böyle ev hostel tipi diyeyim sizlere. Aha. Ne yaptın? Günaydın. Geleceğim ben de Üsküp'e. Normalde benim planım Arnavutluğa gitmekti. Ohrid'den biliyorsunuz sınır hemen yakın buradan. Haritayı açıp bakın. Hemen Arnavutluk sınırındayız. Ama sonra dedim ki ya Arnavutluğa girersem Kosova arada kalacak. Dedim önce Kosova'ya gideyim. Rotayı tekrardan Üsküp'e çevirdim. Şimdi Üsküp'e dönüyorum. Yani döneceğiz. Otobüsüm var sabah 5.30'da. Saat şu an 5'e geliyor. Hızlı hızlı gidiyorum ne olur ne olmaz diye erkenden otogara. Otobüsü kaçırmayalım. Üsküp'e gideceğim. Üsküp'ten de otobüs bileti arayacağım. Priştine'ye gitmek için. Umarım otobüs bileti bulabiliriz ve bir aksilik olmadan bugün Priştine'ye varabiliriz. Hep birlikte göreceğiz dostlar. Umarım herkes iyidir. Keyfi, sağlığı yerindedir. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Hep beraber Kosova'ya gidiş sürecimi göreceğiz bu videoda. Bir de Kosova'ya varırız, böyle bir etrafı da inceleriz, göz atarız. İlk gözlemlerimi paylaşırım sizlerle. Bir şeyler vesaire yeriz. Öyle bitiririm videoyu. Her ne kadar yaz olsa da gecesi ve sabahı çok serin ya. Yani ceket almadım ben. Pişmanım. Keşke bir ceket alsaydım. Hadi şort idare ediyor ama bir ceket iyi olurdu yani. Otobüs terminali burası. Girişi neredeydi? Ha, buradaydı. Beş buçukta bu alandan otobüsümüz kalkacak. Henüz gelmemiş. Tabii çok. Hala. Türkçe yazıyor. Şunu birazcık çekelim de. Kendimize yer açalım. Makedonya'ya gelirseniz şuna dikkat edin. Normalde ben Üsküp'ten Ohrid'e tek yön bilet bakmıştım. 900 dinar fiyatı. O da 15 euro yapıyor. Çocuk bana şey dedi, gidiş dönüş bileti alırsan ikinci bilet daha ucuza geliyor dedi. Dedim ne kadar yapıyor? Toplamda 1240 dinar ödemen gerekiyor dedi. Yani ikinci bilet 340 dinara geldi dostlar. 5 euro civarı bir şey ödemiş oldum 300 dinar. Aynen 6 euro, yaklaşık 6 euro civarı bir şey ödemiş oldum. Eğer git gel yapacaksanız Makedonya içerisinde bir yere buna dikkat edin, sorun. Gidiş dönüş bileti alırsam ikinci bilet daha ucuza geliyor mu diye mutlaka sorun. Otobüsler de zamanında kalkıyor bu arada. 5.30 dedi, tak kalktı otobüs. Hello, good morning. Do you have ticket for Pristina? 550 dinars. Number 3.
Thank you. Is it börek with cheese? Yeah, wait, let me check. This one here is with cheese. This one is with meat. Okay. Can I have one with cheese? Yes, please. Here to go. For here. Okay. That's all? Do you have chai? Chai, yeah, we have. Also, can I have one? Yeah, of course. How much total? Okay, this is 80 and this is... Chai, колко ще е се? Добро. 140. Çok güzel kokuyor. Üsküp'e geldim dostlar. Otobüsten inilmez Priştine'nin biletini aldım. 550 dinar. O da yaklaşık 10 euro yapıyor. Bir saat sonra otobüsümüz kalkacak. O bir saat içinde dedim bir kahvaltı yapayım. Kendime peynirli börek aldım ve çay aldım. 140 dinar bunlar. Bakalım sınırdan rahat geçebileceğiz mi? 5 sene önce o sınırdan geçtiğimde beni sorgu odasına almışlardı. Rüşvet almak için sorguya çekmişlerdi böyle dümenden. Bakalım yine aynı şeyleri yaşayacak mıyız? Terminalin iç kısmı burası. Bileti buradan alıyorsunuz. 2-3 tane market var. Tuvalet vesaire var içeride. İhtiyacınızı gideriyorsunuz. Yanınıza erzak almak istiyorsanız bisküviydi, suydu vesaire. Oradan alırsınız. Zaten bileti siz görevliye gösteriyorsunuz. Platformu söylüyorlar. Mesela şu an benim platform 3. Otobüsler de buraya geliyor. Bayağı kalabalık var. Şu küçük servis mi gidecek acaba ya? Aynen Priştine yazıyor. O gidecekmiş. Soralım da yine ne olur ne olmaz. Ama önde yazıyor bak Priştine. Priştine? Priştine ya, Priştine. 10 o'clock. Doğrudur. Peki, din English. No English. No English? English partal. Okay. Thank you. Ya arkaya kaldık yine. Çok sallanıyor arkası. Şuraya oturalım. Arka taraf çok sallanıyor abi. Hiç gerek yok. Ya bindik şimdi servisimize bak. Küçük araba gidiyormuş. Büyük otobüs diye düşünmüştüm ben. Harita 1,5 saat civarı gösteriyor. Şimdi sınırda da biraz vakit geçer. İlla ki bir iki bir şey sorarlar diye düşünüyorum. Geçtikten sonra sınır prosedürünü anlatırım. Normalde vizesiz bize Kosova. Ama işte sınır polisleri rüşvet koparabilmek için bazen böyle zorluyorlar insanları. Bakalım göreceğiz. Sınıra yaklaştık şimdi. 5 dakikaya sınırdayız. Hatta 5 dakika bile sürmez. Kosova'ya giriş yaptık dostlar. Sıkıntısız bir şekilde. İnince daha detaylı bir şekilde rahat rahat konuşuruz. Priştine'ye geldik dostlar. Servis bizi burada bıraktı. Burası da otogar. Yazıyor zaten. Stasyoni Otobuses. Ya büyük otobüsler de orada. Sanırım bileti vesaireyi içeriden alıyorsunuz. Şimdi buradan merkeze gideceğiz. Nereden çıkmamız lazım? Şuradan çıkmamız lazım. Merkez. Böyle dümdüz yürüyeceğiz. Daha sonrasında bir tane cadde var. Oradan yukarıya doğru çıkacağız. Otogarla merkez arası aşağı yukarı 3 kilometre. Yarım saate yürürüm oraya. Ben taksiye ya da toplu taşımaya binmek istemedim. Ama ola ki buraya geldiniz, siz yürümek istemediniz. Otobüsün sizi bıraktığı yerde taksiler bekliyor. Onlarla pazarlığınızı yaparsınız, fiyat alırsınız dostlar. Evet arkadaşlar, gelelim şimdi sınır prosedürüne. 5 sene önce de ben aynı sınırdan geçmiştim. O zaman geçerken problem yaşamıştım. Benden rüşvet koparmaya çalışmışlardı. Böyle 15-20 dakika sorgu odasında tutmuşlardı beni sebepsiz yere. Ben onu bildiğim için dedim ki kesin bir problem yaşayacağım yine. Ne yazık ki Balkanlarda sınırlarda sorun yaşayabilirsiniz. Yani rüşvet koparmak isteyeceklerdir. Hatta bazı polisler açık açık çorba çorba diyorlar. Sakalında herkes. Onun biraz böyle tedirginliği vardı. Minibüs sınıra yanaştı.
Biz indik abi. Tek tek polis kontrolüne girdik. Pasaportu uzattım. Sisteme bir şeyler girdi. Pasaportu geri verdi. Dedim mühür basmayacak mısın? İstersen basayım dedi. Dedim olur, aynı sayfaya basarsan sevinirim dedim. Böyle Makedonya mührü vardı, giriş mührü. Onun altına da çıkış mührü vurdu. Hiçbir şey sormadı. Hiç öyle sakalında, yolunda aşığı bir abimiz değildi. Rahat rahat geçtik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Daha sonrasında minibüse geri bindik. Hiç çantalarımıza vesaireye de bakmadılar. Biraz daha ileri arabayı sürdü şoför abi. Orada da Kosova sınırı var. Orada durduk. Hiç araçtan inmedik bile. Pasaportlarımızı aldı şoför abi. Polis memuruna verdi. Polis memuru işlemi yaptı. Pasaportları araçta geri dağıttılar. Kontrol ettim mühür basmışlar mı basmamışlar mı diye. Kosova mührü basılmamış pasaportuma. Büyük ihtimalle hani Sırbistan'da Kosova arasında bazı sıkıntılar var ya. Onunla ilgili olabilir. Bir fikrim yok açıkçası. Ama bilginiz olsun. Kosova'ya giriş rahat, hiçbir şey sormadılar, minibüsten bile inmedik. Böyle bir sınır geçişi durumu yaşadık. Daha sonrasında güzel bir manzara, güzel bir yolculuk. Zaten Üsküp-Priştine arası çok yakın. Sınırı da hızlı geçtikten sonra 2 saat bile sürmüyor buraya gelmeniz. Rahat bir şekilde Priştine'ye ulaştık. Durum budur dostlar. Yani 5 sene önce sıkıntı yaşadığım sınırda şimdi çok rahat geçtim. Hatta gelirken şeyi gördüm. Hello, how are you? For YouTube. Oh, hello YouTube. You from here? No, we're from Sweden. Sweden. Ah, nice. How are you? I'm good. How are you guys? Yes, we're good. We're good. Did you like Kosovo? Yeah, I live here. You live here? Yeah, in Pristina. For work or for school? Business. For business. Yes. Good man. What kind of business? What kind of business? School and Illegal business. No. No. shout out to Fardane. Fardane. Translate English. Translate. He's my friend. Ah, okay. Like, we give shout out. What is Fardane? It's my friend. Okay, Fardane. Küfür mü ettirdiler acaba lan? Ne diyordum? Ha, 5 sene önce yine aynı sınırdan Kosova'ya gelmiştim. Dönüşüm Üsküp'tendi. Buradan otostopla geçmiştim Üsküp'e. Otostop çektiğim noktayı da gördüm gelirken. Fotoğrafını çekemedim ama sizlere de göstermek isterdim. Yasak da hatta orada otostop çekmek. Otostop böyle çarpı işareti vardı üstünde. Hala o işaret duruyor. Tek yön böyle. Arabanın orada durması imkansız aslında. Yasak zaten durmaları. Bir tane böyle aile durmuştu, bizi almıştı. Tam böyle biz arabaya binerken polis yanaşmıştı arkamızdan, böyle kornaya falan basmıştı, ne yapıyorsunuz siz gibisinden. Sağ olsunlar hızlı hızlı bizi araca bindirip Üsküp'e ulaştırmışlardı. Çok tatlı bir çiftti. Hatta bir tanesi profesördü. Yanlış hatırlamıyorsam Üsküp'te bir üniversitede. 5 sene önce yaşadığım o anılarımı bütün Balkan seyahatim boyunca sizlerle paylaşacağım dostlar. 5 sene içine bakalım ne değişmiş ne değişmemiş. Hepsini paylaşacağım sizlerle, gözlemlerimi aktaracağım. Buranın para birimi euro bu arada dostlar. Hatta yakın zamanda Kosova için Avrupa Birliği'ne gireceği söyleniyor. Bilmiyorum, öyle bir durum var mı? Karadağ için de aynısı söyleniyor. Karadağ kesin girer de Kosova için pek emin değilim. Yani siyaset her an her şey olabilir. Her gün bir şeyler değişiyor. Aa, oradaki mağaza kapanmış ya. Şurada bir tane kıyafet mağazası vardı. Tam onun önünde şuralara bir yere, nereye boş yer bulursak tezgah açıyorduk. Bir tane Türk arkadaş vardı, İsmail. Onunla tanışmıştım Makedonya'da. Beraber gelmiştik buraya. Şurada kolye bileklik satıyorduk. Bayağı 7-8 gün sattım burada kolye bileklik. En sonunda polisler bizi buradan kaldırmıştı. Hatta bir gün böyle satış yapıyoruz akşamüstü, hava kararmaya yakın. Bir tane böyle kameraman geldi. Birinin elinde de mikrofon, sokakta röportaj yapıyorlar. Canlı yayındalarmış, bir televizyon kanalı. Geldiler bize de mikrofon uzattılar. Ben hemen kalktım ayağa böyle konuşmak için. Çocukla böyle bir yandan röportaj yapıyorum. Bir amcayla teyze geldi böyle gayet güzel giyimli. Bir şeyler söylüyorlar filan. İsmail de dedim ki ya dedim satalım bunlara bir şey. Bunlarda dedim kesin para vardır. Sonra röportaj yaptım, çocuk şey dedi. Onlar dedi zabıta, hani polis dedi, görevli, tezgah kaldırmanızı istiyorlar dedim. Ayda canlı yayında basıldık. Çocuğa şey rica etmiştim. Ya dedim sen söyle, bir yarım saat sonra kaldıralım. Yani daha yeni açtık tezgah falan, böyle rica minnet. Daha sonrasında polisler tekrardan görmüştü bizi. Tamam demişlerdi, kalın burada. Böyle bir anı kaldı bu da yani. Hatta şeydi, onun görüntüleri de vardı. Sağ olsun o röportaj yaptığım çocuk bana atmıştı görüntüleri. Ama biliyorsunuz Şili'de soyuldum ben. Orada bütün fotoğraf ve video arşivim gitti. Ben tekrardan bakacağım. Belki Instagram'da paylaşmışımdır. Onun arşivinde saklıdır. Bulabilirsem zaten koymuşumdur buraya. Bulamazsam koymamışımdır. Vay be. 5 sene. Dile kolay.
Dostlar ben hostele yerleştim. Size videonun sonunda göstereceğim hemen. Bu sokakta kaldı. Sizleri Furkan ve Yakup'la tanıştırayım. Furkan, biz nasıl tanışmıştık, anlatmak ister misin? Ya ben Fethiye'de bileklik satıyordum 2,5 yıl önce. İlk Burak'ın ailesiyle tanıştım. Bileklik alıp bana destek olmuşlardı. Sonra Burak'la kontak haline geçtik. 2,5 yıldır tanışıyoruz. Sosyal medyadan her gün konuşuyoruz. Fakat 2,5 yıl sonra ilk defa yüz yüze burada buluştuk. Sen kaç yıldır geziyorsun? 2,5 yıl oldu. 2,5 yıl oldu. Tam ilk yola çıktığında bizimkilerle tanıştın o zaman. İlk Bodrum'daydım. Bir hafta sonra da Fethiye'ye gittim. Sonra direkt Nigar abla ve Ahmet abiyle tanıştık. Sonra yolculuk nereye oldu? Balkanlara mı geldin? Türkiye'de bir 6 ay ya da 8 ay gezdim bir 50-60 şehir. Oradan Gürcü, Azeri, İran, Irak yaptım. Güzel. Gürcistan'da da bir 6 ay, 7 ay kaldım. Kışı deneyimlemek istiyordum. Çadırda kaldım. Rekorum da eksi 14 derece orada, karlarda falan vardı. Sonra o soğuklardan sonra Balkanlara geldim. Burada bir 3-3,5 ay kaldım. Sonra Güneydoğu Asya. Bir yıldır da oradaydım. Bir yıl kaldın değil mi Aynen, orada? bir yıl Bayağı kaldım. uzun kaldın, hatırlıyorum. Bir yıl kaldım ama çok ülke gezemedim ya. Biraz daha yaşadım oralarda. Biraz sıkıntılar yaşadım bazı ülkelerde. Evet. Arkadaşlarım Hong Kong'a gittim. Hong Kong beni almadı. 2 gün Hong Kong'da nezarethanede yattım. Yani havalimanının. Sonra beni geri Tayland'a gönderdiler. Tayland'da almıyordu. Türkiye'ye göndereceklerdi de bir şekilde içeriye girebildim. Sonra hatta Burak bana destek oldu maddi manevi. Teşekkür ederim tekrardan. Estağfurullah ya. İşte bir yıllık bir macera oldu. Şimdi geri Balkanlara geldim. Bunun sebebi de şu. Yani Güneydoğu Asya'da şu an bu son yağmurlara başladı. Ben biraz da Türkiye'yi de özledim. Ailemi de görmemiştim. 1,5 yıldır. O yüzden hem Türkiye'de 2 hafta bulundum. Sonra Balkanlara geldim. Buralarda sıcak. Bir daha buraları gezmek istiyorum. O yüzden buradayım. Hadi bakalım, keyifli geçsin ya. Hepinize. Hocam sen seyahat ediyorsun burada. Bu yolun yolcusuyuz ya. Kaç yıldır seyahat ediyorsun? Benim yaklaşık 8 sene oldu ya. 8 sene. Oo. Nereleri gezdin? Sen her yeri görmüşsündür ya. 50 tane ülkeyi gördüm de. Şimdi hangisini sayayım? Valla en çok nereyi beğendiysen orayı anlat. Vallahi en çok nereye beğendim? En çok nerede anın varsa. Hong Kong'da var. Hong Kong'da. Ben Hong Kong'da pandemi döneminde orada ben 2 seneden fazla kaldım. Hadi ya. Aynen. Sıkıntılıdır oralar ama. Ya evimiz gibi oldu ya. Valla. Vallahi süreçler iyiydi. Benim de en nefret ettiğim ülke oldu çünkü beni ülke almadılar Hong Kong. Ne olmadı? Hiç giremedin ha? Hiç Sıkıntı giremedim. yaptılar. Ya önümde 200 kişi vardı yemin ediyorum dedim çok rahat gireceğiz. Beni de uyarmışlardı hani bak falan böyle rahat gir falan. Ya gittim herkes aldılar beni almadılar. Nezarethane bölümünde de full Hindistanlılar var, Taylandlılar var. Tek böyle Avrupa'yı insan bendim. O yüzden çok garipti. Hong Nasıldı Kong. nezaret deneyimi? Ya kötü ya. Her 15 dakikada bir kontrole geliyorlar böyle düğmelere basıyorlar. İçeride sadece su var onu da kağıtta içiyorsun böyle garip hani bardak bile yok. Yemek vesaire vermediler mi? Yemek vermediler akşam sabah sonra işte yumurta, domuz eti bir dilim de ekmek verdiler. Ama ben yiyemedim yani o psikolojide. Kötüydü yani 2 gün orada kaldım. Biletçi kadın geliyor böyle işte bilet alacaksın zorla böyle işte gideceksin falan. Ben diyorum almayacağım. Polisler orada şey diyor hani almalısın buradan 24 saat içinde çıkmalısın falan. Öyle elçiliği de arayalım dedik elçiliği de aratmadılar. Garipti ya güzel deneyimdi. Ama Yaşanmasın bir daha ya. Umarım Ya böyle evet ya. tatsız deneyimler olmaz bir daha. bir de ben Azerbaycan'da da tutuklandım. Bileklik satarken rüşvet vermemiştim. 2 günde orada nezarethanede kaldım. Sonra para cezası ödeyip kurtulmuştum. Kaç Böyle- para ceza dedin? Arkadaşımın babası ödedi. Bende yine para yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam 160 ya da 180 dolar rüşvet verdi. Beni öyle serbest bıraktılar. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Garip. Sen dikkat et kanka bence gittiğin yerlerde. 8 sene ha. Vay be. Herkesin sorduğu soru muhakkak yani bir gezgine bu soru sorulur. Ne zamana kadar hocam? Ne zamana kadar bu yol? Ömrümüz yettiği kadar. Aynısını söylüyorum ben de. Enerjim yettiği kadar. Aynen. Ayıptır sorması, yaş kaç? Yaş 32'ye geliyor. 32'ye geliyor. Aynen. Akranız ya. Değil mi? 31 bende. Seneler çabuk geçiyor ya. Evet ya. Vallahi seneler çok çabuk geçiyor. Sen ne işin var burada? Giriyorsun. Ben seyahat ediyorum ya. Ben 5 sene önce gelmiştim Balkanlara. O zaman böyle kolibilik satarak geziyordum. Video çekmiyordum. Dedim yine bir geleyim bir anı tazeleyeyim. Bir de video çekeyim hazır buraya gelmişken. Buralar güzel ya. Türkiye'den bir fark yok ki zaten. Vallahi çok güzel. Ben seviyorum Balkanları ya. Bak mesela bu cami hocasının imamı Türk. Buranın hocası Türk. Evet. Hadi ya. Taksim kafe var. Yine Türk. Burada ileride İstanbul Shop var. O da Türk. Bayağı Türk var o zaman burada. Burada ya sağda ya solda kaldı İstanbul Berber var işte. O da Türk. Gelip burada işletme açmışlar. Evet.
Bir Ya- sürü kişi yaşıyor. Yakın zamanda mesela şeyi biliyorum. Karadağ Avrupa Birliği'ne girecek diyorlar. Kosova için de aynısını söylüyorlardı bir ara. Ocak ayında Kosova vizesiz dolaşım oldu. Avrupa'ya. Evet, vizesiz dolaşım var. Ben Gel kenarıya. girer mi çok emin değilim fakat yani öyle bir yürütme prosedürler var galiba ya bakanlık çalışması. Valla Karadağ ve Kosova girerse böyle Balkan ortadan kesilecek. Karadan geçemeyeceğiz artık. O birazcık sıkıntı olacak bizler için. Gerçi Karadağ girse bile Kosova'dan geçemediğimiz için Sırbistan'a. Ya o da çok saçma. Buradan oraya giremiyoruz ama oradan buraya girebiliyoruz. Evet, çünkü Sırbistan Kosova'yı tanımadığı için ülke olarak Kosova'ya gelen 3. ülke vatandaşları geçemiyorlar. Ama bildiğim kadarıyla Kosovalılar geçebiliyor. Yanlış bilmiyorsam buranın vatandaşları geçiyor. Bak, bu arada Ama bir şey söyleyeyim 3. ülke vatandaşları geçemiyor. Burada askerler var. Aynen. Savaştan kaynaklı. Alman, Amerikan, Avrupa, Türkiye bir sürü ülkeden NATO askerleri. Aynen burada şu an var. Savaş çıkmasın diye buraya kuruyorlar. NATO askerleri koruyor benim bildiğim kadarıyla halen. Eğer 5 sene o- önce de aynıydı. Askerler dolaşıyordu hep sokaklarda. Eğer o Mitrovica dediğimiz şehre gidersek orada daha çok asker var, halk var. Ve bunlar mesela elektrik vesaire hiçbir şey ödemiyorlar. Hadi ya. Kosova halkı ödüyor. Ama Amerika destek oluyor diye biliyorum ben Kosova'ya. Yanlış bilmiyorsam. Tabii. Ya biz savaşta biz de çok destek verdik ama Amerikalıları daha çok seviyorlar gibi geliyor bana. Ekonomik güç. Gel Onların sağdan- bir ağırlığı oluyor. Vay be. Denk geldik ha burada sonunda. Evet, 2,5 yıl oldu ya. Zaman hakikaten çok çabuk geçiyor. O ilk fotoğrafı hatırlıyorum ben. Bizimkilerle attın ya fotoğraf. Amatördüm ama ya. Evet, yani o zamanı hatırlıyorum. Ne ara zaman geçti de tanıştık, karşılaştık. Kerem dedim ben takip ediyorum. Benim en sevdiğim gezginlerden örnek aldım. Eyvallah, sağ olasın. Vallahi zaten hep örnek aldım öyle. Eyvallah, çok sağ olasın ya. İşte buralara kadar geldik. Bundan sonra yolculuk nereye, Balkanlardan sonra var mı bir plan? Ya Orta Asya çok istiyorum. Orta Asya çok güzel. Tavsiye ederim Orta Asya'yı. Yani Bir Kırgız, Özbek, Kazak mutlaka yapılmalı. bir Avrupa, İtalyan, Yunanistan istiyorum sadece. Bize verseler oraları ben de istiyorum ya. Ya çok merak ediyorum. Mısır'a gitmek istiyorum. Sonra yine ya Güney Amerika çok istiyorum. Senin tüm videolarını izliyordum da ya biraz maddiden kaynaklı. Maddiyat olarak zorlayabilir Güney Amerika. Biraz hazırlıklı gitmek gerekiyor oraya. Çünkü giden arkadaşlarımızdan görüyoruz bileklik satanlardan olmuyor. Yani Yok, ben- zaten kendileri fakir ya. Olmuyor pek. Bugün boş ya sokaklar. Sıcak diye herhalde. Çok sıcak ya. Akşam doluşur o zaman insanlara. Hava çok sıcak. Burada da Albi marketler var. Girdik kendimize bir içecek aldık dostlar. Burada çok ilginç bir şey varmış. Furkan söyledi, ben bilmiyordum bunu. Ya şimdi zamanında Kosova'da örnek veriyorum sadece emin olmadığım için belki 5 milyon adet 2 euro sahtesine basmışlar. O elindeki 2 euro mu? Evet bu 2 euro. Allah Allah. Bu %80 sahte olabilir. Bunu nasıl ayırıyorlar biliyorlar. Mıknatısı değdiriyorlar ona göre ayırabiliyorlar. Bir de bu kenarlarında bir şey var. Neye göre bakıyorlar emin değilim nasıl ayırıyorlar ama mıknatıs da zaten belli oluyor. Ama ülke o kadar alışmış ki yani o 5 milyon tane 2 euro artık bildiğiniz orijinal gibi insanların yani alışveriş yapabiliyorlar. Parayı döndürüyorlar yani, Parayı sorgulamıyorlar. Döndürüyorlar. Geçen sene ben makineden kahve alacaktım. Atıyorum 2 euroyu makine bana geri atıyor falan. Denedim. Sonra sahibi dedi bu saatte dedi öyle anladım. Ya %80 bu halk alıyor bu 2 euroyu. %20'lik kısımda almıyor. Ama rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Hatta Markette verdik mesela biz bir 2 euro. Kız hiç bakmadı. evet, belki elimde 2 euro var bir tane daha. Belki gideriz yine bir şeyler almaya. O ara video çekersin. Belki adam sahte bu der ya da direkt yine alır kasaya koyar bakmadan. 2 euro verirlerse bana deneyeceğim onu ya. Soracağım abi bu sahte mi diye. Vallahi sor. Ben bunu bilmiyordum ya. Ya çok basmışlar artık halk bunu kabullenmiş o yüzden yani artık Göz- okey diyorlar. Çaresizce kabullenmişler ha. Soralım mı bir tanesine orijinal mi fake mi diye? Soralım. Gel buraya soralım. Selamünaleyküm. Hayır abi. Kolay gelsin. Abi bu fake or orijinal? Orijinal mi? Çok fake var mı abi? Çok fake var mı bundan? Sahte. Yok. Orijinal. Orijinal? Abi where is the fake? Sende var fake. Yok. Fake var mı? Orijinal. Is there a lot of fake 2 euros? No camera. Bunu çekiyorum, bunu çekiyorum. Seni çekmiyorum, yüzünü çekmiyorum. Kamera bunu çekiyorum, yüzünü çekmiyorum. No face, no face. Biz okey abi Tamam, filmde evet. sıkıntı yok. Haydi bay bay. Kamerayı galiba çok sevmiyorum. Aynen. Yüzünü çekmedim bilerek, eğdim kamerayı da yine de caz yaptım. Ya bak ben bir şey söyleyeyim mi? Bir tespit. Bunların yaşlıları, ya bak ikinci kez geliyorum. Geçen yılda buradaydım. Totalde 2,5 ay kaldım burada.
kendi tespitimce, hani herkesin kendi deneyimi olur. Ama şimdi bizim yaşadığımız gibi gördünüz. Ya buranın böyle 40 yaş üstü insanlar bence çok tatlı. 45 yaş üstü. Türkiye'yi biliyorlar, İbrahim Tatlıses dinliyorlar, Ferdi Tayfur, Osmanlı'yı biliyorlar. Ama neyse genç nesil biraz böyle asabi gibi geliyor. Bunun sebebi niye? Hiçbir fikrim yok. Ama tüm genç nüfus böyle bu abinin yaşlarındaki gibi insanlar biraz böyle çok kızgın olabiliyor. Ya kamerayı sevmeyebiliyorlar mesela, ben onu anlıyorum. Çekme beni diyebiliyor ama böyle düzgünce söylediği zaman ben özür diliyorum. Ama direkt böyle caz yaptığı zaman beni de geriyor yani. Tamam, haklı olabilir, kamerayla dalıyorum bir yere. Belki yanlış bir şey yapıyorum ama düzgünce söyleyebilir, anladın mı? Çünkü seven de oluyor. O anı doğal yakalamış oluyorum ben. Onun peşindeyim aslında. Birçok insan mesela sıkıntı yapmıyor. Çekme diyen var. Üslubu düzgün olan insan var. Özrümü diliyorum. Siliyorum hemen o görüntüyü. Hiç sıkıntı yok. Ya bir de ama ben kamera açmadan da konuştuğum için genelde Aha. sana tespitim o yüzden. O zaman da aynıları. Yani Ya zaten Türk mürk bir şeyler dedi orada ama çok garip. çok duyamadım ne dediğini. Ya ama genel olarak ülke güzel, tatlı ülke yani. Hani bu yaşadığımız iki örnek var ama genel olarak gelin güvenli, herkes saygılı. Kimse kimseyle kavga etmez, yardımcı olur. Zaten halkın çoğunluğu Türkçe de biliyor böyle. Az çok. Çat pat biliyorlar gibi. Yani hiçbir problem yaşamazsınız. Burası da katedral. Evet, neydi? Rahibe Teresa. Aynen. Rahibe Teresa Katedrali. En üst katına çıkıp tüm şehri manzarayla görebiliyorlar. Hostele geldik dostlar. Videonun sonunda sizlere hosteli de göstereyim. Moonlight Hostel. Ayakkabıları böyle hostelin girişinde çıkarıyoruz. Terliklerimizi giyiyoruz. Kapımızı kapatıyoruz. Kaldığım odayı da göstereyim sizlere. Burada kalıyorum. Böyle kilitli dolaplar var. Balkonumuz var. Şöyle mahalleye bakalım. Merkeze çok yakın. 5 dakika yürüme mesafesinde. 5 dakika bile yoktur hatta. Anında bu yatağı ben kaptım. Gecelik 5 euro. Fiyatı da uygun. Merkeze de yakın. Burayı bir Türk arkadaş işletiyor. Onu da bir yakalayabilirsem müsait bir zamanda konuşmak istiyorum. Onunla da sizlerle de tanıştırırım bir aksilik olmazsa. Bakalım inşallah diyelim. Yoruldum be, çok sıcak ya. Vallahi sıcak hava yıpratıyor insanı. Başka ne diyecektim? Böyle dostlar, geldik Kosova'ya. Ülkeye sağ salim girdik. Bir aksilik yaşamadık. Birazcık gezdim, dolaştım. Ama şu an çok sıcak yani, dışarıda doğru düzgün insan da yok. Biraz dinleneyim. Araştırmamı yapayım. Videolarımı editleyeyim. Sokaklar canlanınca çıkarım. Video çekmeye devam ederim. Tabii ki siz onu bir sonraki videoda, bir sonraki videolarda izleyeceksiniz. Kosova maceramız başladı. Umarım keyifli geçer, güzel geçer. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Adios amigos diyorum. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olmayanlar da abone olursa, bildirimleri açmamış olan varsa da videolardan haberdar olmak istiyorsa eğer bildirimleri açarlarsa çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Ciao.